Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir model başlayacağız. Modelimde kullanacağım ip bebe yünü, orta kalınlıkta bir bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz güzel, kolay, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. Evet, şöyle şişimde 17 ilmeğim var. Bakın şöyle her model 3 ilmekten oluşuyor. Şöyle 3 diye ayarlıyoruz. En sonuna da kenar ilmeği olarak 2 ilmek ekliyoruz. Ben lastik yapmayacağım için şimdi ilmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra ters örüyorum. Bunu lastik yapmadığım için yapıyorum. Bir sıra zemin hazırlıyorum. Daha sonra ön yüzüne geçince modelimizi kurmaya başlayacağız. İsterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. İstediğiniz, sevdiğiniz lastiği yapabilirsiniz. Modelde fazla kıvrılma olmuyor. Lastiksiz de kullanabilirsiniz bu modeli. Evet, bir sıra ters ördüm. Şöyle zemin hazırladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Birinci sırayı kurmaya başlayacağız. Model 2 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzünde yapacağımız işlem, kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi şöyle ikisini bir alarak düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum bakın. Birinci ilmeği şişimden bıraktım. Şimdi şu kalan ilmeğim ve bir sonraki ilmeği aldım. Yine ikisini bir düz örerek topladım. 3 ilmekle yapacağımız işlem bu. Hep bunu tekrarlayacağız. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Birinci ilmeğimi şişimden bıraktım. Şöyle. Daha sonra kalan, yani şu ikinci ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi aldım. İkisini bir düz ördüm. Yine tek ilmeğe düşürmüş oldum yani. Önce bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe çıkardım. Birinci, yani sol şişimdeki ördüğüm birinci ilmeği bıraktım. Kalan ilmeğin ve arkasındaki ilmeğin ikisini bir alarak düz ördüm. Şişimden çıkardım. Böyle devam ediyoruz. Ön yüzünde yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Hep bunu tekrarlayacağız. Evet, son ilmeğimi de tamamladım. Burada artırma yapmadan kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sırayı, yani ön yüzünde yapacağımız işlemi tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Burada birinci sırada yaptığımızı ters olarak yapacağız. Yani ters örerek. Kenar ilmeğinden sonra şöyle şişimi çevireyim. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi yine aldım. Ters örerek bakın. 2 ilmeğimi aldım. Ters ördüm. Tek ilmek çıkardım burada. Şişimden çıkarmadan. Birinci ilmeğimi şişimden bıraktım. Kalan ilmeğim ve bir sonrakini alarak tekrar ters ördüm. Şişimden çıkardım. Bir artırma.
Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir ters örerek topladım. Birinci ilmeğimi ördüğüm birinci ilmeği bıraktım. Daha sonra kalan ilmek ve bir sonraki yani artırma yaptığım ilmeği alarak ikisini bir ters ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeği ters örerek topladım. Ördüğüm ilmeğin birincisini bıraktım şişimden. İkinci kaldı şişimde. Bu kalan ilmek ve bir sonraki ilmeği aldım. Yine bunun ikisini ters örerek topladım. Artırmayı unutmuyoruz. Önce bir artırma, daha sonra 2 ilmeği ters örerek toplayalım. Ördüğümüz birinci ilmeği bırakalım şişimizden. Kalan ilmek ve bir sonraki artırmanın ikisini bir topladım. Şimdi tek ilmeğe düşürdüm ve şişimden çıkardım. Daha sonra bir artırma, kalan son 3 ilmeğim bunlar. İkisini ters ördüm. Ördüğüm ilmeğin birincisini sol şişimden bıraktım. Kalan ilmek ve arkadaki şu artırma olan ilmeğimin ikisini bir topladım. Tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar kenar ilmeğimi düz ördüm. Modeli bir kez kurduk. Bakın model böyle devam ediyor. Tabi ilerleyince kendini gösterecek. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım. Sıradaki bakın bu 2 ilmeğimin ikisini bir düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Birinci ilmeğimi sol şişimden bıraktım, ördüğüm birinci ilmeği. Daha sonra bu kalan ilmek ve arkasındaki bu artırma olan ilmeğimi yine ikisini bir düz ördüm. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi düz örüyoruz ön yüzünde. Birinci ilmeği bıraktım. İkinci ilmek ve arkadaki ilmeği de alarak tekrar ikisini bir topladım. Tek ilmeğe düşürdüm. Ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Gördüğünüz gibi gayet kolay ve çabuk ilerleyen bir model. İlk başta biraz zorlanabilirsiniz ama eliniz alışınca gayet güzel ve rahat gidiyor bu model. Bir artırma yaptım. Son 3 ilmeğim kaldı bakın. İkisini bir düz örerek topladım. Birinci ilmeğimi ördüğüm birinci ilmeği sol şişimden bıraktım. Bu kalan ilmek ve arkasındaki artırma olan ilmeğimin ikisini bir topladım. Düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Arka yüzüne geçtim. Şimdi arka yüzünde de aynı işlemleri yapıyorum ama ters örerek yapıyoruz arka yüzünde. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğinden sonra şöyle bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi buradan toplayarak ters ördüm. Şöyle. Ördüğüm birinci ilmeği bıraktım sol şişimden. Daha sonra kalan ilmek ve arkasındaki artırma ilmeği ikisini bir topladım. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeği ters örerek topladım. Ördüğüm birinci ilmeği sol şişimden bıraktım. İkinci ilmek kaldı. İkinci ilmeğin ve arkasındaki artırma olan ilmeğimi ters örerek topladım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Ön yüzünde düz örerek bu işlemi yapıyoruz. Arka yüzünde ters örerek. Evet, son 3 ilmeğimiz. Önce artırma. Daha sonra 2 ilmeği topladım. Düz ters ördüm. Birinci ilmeğimi bıraktım. Kalan ikinci ilmeğim ve arkasındaki artırma olan ilmeğimi aldım ve bunun ikisini ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum ben. Evet, modeli 2 kez kurduk. Bakın model böyle devam ediyor. Gayet güzel. Şöyle. Bir parçada daha önce hazırladım. Şöyle göstereyim. Aynı iple çalıştım. Bunda da 4 numara şiş kullandım.
Aynı şekilde yine lastiksiz yaptım. Bakın lastik istemiyor. Fazla kıvrılma olmuyor. Ama isterseniz dediğim gibi lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Bakın nasıl güzel görünüyor. Şöyle hafif de bir kabartmalı görüntüsü var. Arka yüzü de bu şekilde. Yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde, yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz güzel, gösterişli, yapımı da kolay modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.